Merhaba ve felsefenin o derin sularına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyıl düşüncesini gerçekten temelinden sarsan A.J. Ayer'ın o meşhur hatta cüretkar eseri Dil, Hakikat ve Mantığı masaya yatırıyoruz. Bu tür felsefi dalışları seviyorsanız Kitap Felsefe kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Pekala, haydi felsefenin o en büyük, en temel sorularının tam kalbine inelim. Hani yüzyıllardır filozofların uykularını kaçıran o sorular var ya, gerçeklik dediğimiz şey ne? Hayatın bir amacı var mı? İşte bütün bunların kökeninde aslında çok daha temel bir mesele yatıyor. Anlam sorunu. Karşımızda klasik bir metafizik bulmacası. Bu soru var ya, sanki bizim gündelik deneyimlerimizin çok ötesinde böyle daha temel, daha saf bir hakikati arıyor gibi değil mi? Yani varlığın özü ne diye soruyor. İşte bu sorular. Ruh var mı? Aşkın bir tanrı var mı? Yüzyıllardır bitmek bilmeyen tartışmaların ana yakıtı bunlar. Ama hepsinin çok bariz bir ortak özelliği var. Yani fiziksel dünyada şöyle elimizde tutup gözümüzle görebileceğimiz ya da bir laboratuvarda test edebileceğimiz somut cevaplar vermiyorlar bize. İşte tam da bu noktada A.J. Ayer sahneye çıkıyor ve o can alıcı soruyu soruyor. Peki bu sorular anlamlı sorular mı? Bu öyle sıradan bir soru değil. Adeta yüzyıllardır birikmiş felsefi kafa karışıklığını bir neşter darbesiyle kesip atmayı hedefleyen radikal bir meydan okuma bu. Ayer kimdi peki? Kendisi, Viyana çevresinden ilham alan mantıksal pozitivist akımın İngiltere'deki en önemli temsilcisi, adeta bayraktarıydı. Ve ortaya çok keskin bir araç koydu. Anlamlı olanı anlamsız olandan ayırmak için tasarlanmış doğrulama ilkesi. Evet işte Ayer'ın o meşhur felsefi neşteri tam olarak bu, doğrulama ilkesi. Ne diyor bu ilke? Diyor ki bir cümlenin anlamlı sayılabilmesi için ya analitik olması gerekir ya da deneysel olarak doğrulanabilir olması. Şimdi bu terimler biraz teknik gelebilir kulağa ama inanın hiç de öyle değil. Gelin bir sonraki adımda ne kadar basit olduklarını somut örneklerle görelim. Yani Ayer'e göre olay çok net. Bir ifadenin anlamlılar dünyasına girebilmesi için ya mantık kapısından geçecek ya da gözlem kapısından. Üçüncü bir yol, başka bir seçenek yok. Ve işte o iki kapı karşımızda harika bir şekilde özetlenmiş. Sol tarafta ne var? Analitik önermeler. Bunlar tanımı gereği doğru olan şeyler. Hani tüm bekarlar evli değildir gibi. Bu cümle bize dünya hakkında yeni bir şey söylüyor mu? Hayır. Sadece kelimelerin anlamından yola çıkarak doğru olduğunu biliyoruz. Sağ tarafta ise bambaşka bir dünya var. Deneysel olarak doğrulanabilir önermeler. Ceketimde kan var veya bu su 100 derecede kaynar gibi. Bunların doğruluğunu nasıl anlarız? Gider bakarız değil mi? Bir termometre kullanırız, yani deneyimlerimize başvururuz. Kısacası biri mantığın kendi kapalı devresinde, diğeri ise deneyim dünyasında anlam kazanıyor. Peki, madem elimizde bu kadar güçlü bir ilke var, hadi gelin bunu alıp geleneksel felsefenin o büyük iddialarına bir uygulayalım. Bakalım ortaya nasıl bir manzara çıkacak. Şimdi şöyle tipik bir metafiziksel ifadeyi düşünelim. Mutlak evrime ve ilerlemeye dahil olur ancak kendisi evrim ve ilerlemeden acizdir. Kulağa nasıl geliyor? Oldukça derin, felsefi, önemli bir şey söyleniyormuş gibi değil mi? Ama bakalım Ayer'ın o acımasız filtresinden geçebilecek mi? Ve cevap, kelimenin tam anlamıyla anlamsız. Neden mi? Çünkü bu ifade ne analitik bir doğru ne de deneyle doğrulanabilecek bir iddia. Yani Ayer'e göre bu anlamlı bir önerme değil, sadece duygusal bir takım çağrışımlar yaratan bir ses dizisi. Bir sözde önerme. Bu ilkenin sonuçları gerçekten de felsefe dünyasında bir deprem etkisi yarattı. Düşünsenize, metafizik, anlamsız, teoloji yani Tanrı hakkındaki ifadeler doğrulanamaz oldukları için anlamsız. Hatta etik ve estetik bile, değer yargıları, olgusal ifadeler değil, sadece bizim duygularımızın bir dışa vurumu olarak görülüyor. Yani geleneksel felsefenin devasa bir kısmı aslında bu tür sözde önermeler üzerine inşa edilmiş bir çağattan kuleye dönüşüyor. Ayer'ın dediği gibi bu iddialar yanlış değil, sadece anlamsız. Ve anlamsız bir soru sormakla bir soruya yanlış cevap vermek arasında dağlar kadar fark var. İyi de o zaman felsefeye ne kalıyor? Eğer felsefe gerçeklik hakkında büyük, görkemli teoriler üretemeyecekse ne işe yarar? İşte Ayer felsefeye daha mütevazı ama belki de çok daha önemli yeni bir rol biçiyor. İşte en can alıcı noktalardan biri bu. Felsefenin görevi, diyor Ayer, dünya hakkında yeni gerçekler, yeni olgular keşfetmek falan değil, zaten bu işi bilim gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Felsefenin alanı başka. Peki ne o alan? Filozofun asıl görevi, dünya hakkında konuşurken kullandığımız dili analiz etmek, onu berraklaştırmak.
Yani bir nevi kavramsal bir temizlikçi gibi düşünün filozofu. Ya da dilsel bir terapist. Karışmış iplikleri çözen biri. Süreç nasıl işliyor? Şöyle. Adım 1, hakikat, bilgi ya da maddi şey gibi temel bir kavramı ele alıyorsunuz. Sonra adım 2, o kelimeyi içeren cümleleri günlük hayatta veya bilimde nasıl kullandığımızı analiz ediyorsunuz. Üçüncü adımda bu analize dayanarak o kavram için açık, mantıksal bir tanım ya da çeviri sunuyorsunuz. Ve sonuç metafiziksel büyük bir keşif değil, dilsel bir arınma, bir berraklık. Amaç yeni bir hakikat bulmak değil, hakikat kelimesiyle zihnimizde yarattığımız o kafa karışıklığını ortadan kaldırmak. Ayar'ın mantığı gerçekten çok güçlü. Ama bizi de tam kapanışta kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Peki ya doğrulama ilkesinin kendisi? Hani her şeyi yargıladığımız o ölçüt. Bu ilke analitik bir doğru mu? Yani tanımı gereği mi doğru? Hayır. Peki, deneysel olarak doğrulanabilir mi? Buna da hayır. O zaman ne olacak? Pek çok eleştirmenin de işaret ettiği gibi, eğer durum buysa, anlamlı olanla anlamsız olanı ayırmak için kullandığımız bu ilkenin kendisi, kendi kriterlerine göre anlamsız olmuyor mu? İşte bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.